Rigel Remedy'nin frekansına hoş geldin. Eğer hayatında sürekli aynı döngüleri yaşıyorsan, ne kadar güçlü durmaya çalışırsan çalış, içten içe bir boşluk hissediyorsan, başarıların var ama seni gerçekten doyurmuyorsa, duygularını bastırıyor ya da ne hissettiğini tam anlayamıyorsan ve içten içe hep bir ait değilim hissi varsa, bu bir tesadüf değil. Bu senin doğum haritanda yazıyor olabilir. Eğer senin de kuzey ay düğümün yengeçteyse ya da 4. evdeyse, bu anlatım sana hayat yolunda gitmen gereken yönü gösterecek. Ama en başta şunu bilmelisin, bu anlatım genel bir çerçevedir. Çünkü senin haritanda kuzey ay düğümünün yöneticisi olan ayın hangi burçta olduğu ve konumu, güney ay düğümünün yöneticisi olan Satürn'ün yerleşimi ve bulunduğu burç, bu enerjinin hayatında nasıl çalıştığını belirler. Yani kuzey ay düğümü sandığından çok daha kişisel bir yapı. Eğer bunu kendi haritan üzerinden net görmek istersen, birebir astroloji danışmanlığı için bana ulaşabilirsin. Şimdi gel, genel resmi birlikte görelim. Kuzey ay düğümü senin bu hayatta gitmen gereken yönü gösterir. Senin kendi en iyi versiyonuna ulaşmanın formülü. Ama bu yol konfor alanında başlamaz. Tam tersine seni alıştığın kimlikten çıkarır. Sen bu hayata sadece güçlü olmak için değil, aynı zamanda hissetmek, bağ kurmak ve içsel bir yuva kurmak için geldin. Eğer kuzey ay düğümün yengeçteyse ya da 4. evdeyse, hayat seni sürekli aynı yere getirir. Duygularına, iç dünyana, köklerine ve aitlik ihtiyacına. Çünkü 4. ev yengeçin doğal evidir. Bu yüzden bu yerleşimde hayatın çizgisi değişmez. Ama yolculuk dışarıdan değil, içeriden başlar. Senin geldiğin yer genellikle Oğlak enerjisidir. Ve bu sana şunu öğretmiş olabilir. Güçlü olmak, kontrol etmek, duyguları bastırmak, her şeyi tek başına halletmek ve değerini başarıyla kanıtlamak. Ama burada önemli bir gölge vardır. Duyguları zayıflık gibi görmek, yardım istememek, hep dayanmak zorunda hissetmek, iç dünyayı kapatmak ve duygusal olarak donmak. Bunlar seni bugüne kadar ayakta tutmuş olabilir ama artık seni büyütmüyor. Çünkü güçlü görünürken içeride güvende hissetmiyorsun. Hayat senden şunu bırakmanı ister. Sürekli güçlü olma zorunluluğunu, duygusal mesafeyi, kontrol etme ihtiyacını, kırılganlıktan kaçmayı. Çünkü bunların hepsi seni korumak için vardı. Ama artık seni sınırlıyor. Senin gitmen gereken yer çok net. Duygular, yakınlık, güven, aidiyet, içsel huzur ve yumuşama. Ama bu bir zayıflık alanı değil. Bu gerçek gücün başladığı yer. Çünkü gerçek güç her şeyi kontrol etmek değil, hissetmeyi göze almaktır. Bu yüzden hayat sana şunu öğretir. Ne kadar başarılı olursan ol, içsel bir bağ kurmadığında eksik hissedersin. Ne kadar güçlü görünürsen görün, içten içe yalnızlık hissedebilirsin. Çünkü ruhun şunu ister, yakınlık, bağ ve duygusal güven. Ama gölge taraf bunu engeller. Duvar örmek, mesafe koymak, duyguları bastırmak, yardım istememek ve her şeyi tek başına taşımak. İşte bırakman gereken yer tam olarak burasıdır. Artık güçlü olmayı değil, gerçek olmayı öğreniyorsun. İlişkilerde zorlanma da buradan gelir. Ya fazla kapanırsın ya da güvenemediğin için uzak durursun. Ama şifa çok net bir yerde başlar. Duygusal açıklık, şefkat ve bağ kurabilme. Çünkü bazen bir ilişkiyi değiştiren şey güçlü olmak değil, gerçek olmaktır.
Şimdi iş ve hayat alanına gelelim. Sen dayanıklısın, sorumluluk sahibisin, çok şey taşıyabilirsin. Ama içsel doyum eksik kalabilir. Çünkü senin gerçek yolun sadece başarmak değil, hissetmek ve denge kurmaktır. Hayat senden şunu ister: yavaşlamak, duygularını fark etmek, kendine bir içsel alan kurmak ve güveni içeriden inşa etmek. Çünkü bu süreçte eski kimlik çözülür, kontrol ihtiyacı azalır, sertlik yumuşar ve hep güçlü olmalıyım inancı çözülür ve yeni bir sen doğar. Daha yumuşak, daha huzurlu, daha bağlı ve kendini gerçekten hisseden bir sen. Ve işte o zaman hayat akmaya başlar. İlişkiler derinleşir, iç huzur gelir ve sen kendine ait hissedersin. Ama tekrar hatırlatmak isterim. Bu sadece genel bir çerçevedir. Senin hayatında bu enerjinin nasıl çalıştığını Ay ve Satürn yerleşimlerin belirler. Eğer bunu kendi doğum haritan üzerinden görmek istersen, birebir astroloji danışmanlığı için bana ulaşabilirsin. Unutma, sen bu hayata sadece güçlü olmak için değil, kendine ait bir iç dünya kurmak için geldin. Eğer bu video sana bir şey fark ettirdiyse, kanala abone olarak bu yolculukta benimle ilerleyebilirsin. Videoyu beğenmen ve yorumlarda kendi deneyimini paylaşman hem benim için çok kıymetli hem de bu içeriklerin daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlar. Belki de yazacağın bir cümle başka birinin hayatında bir şeyleri değiştirecek. Burada olduğun için ve bu alana kalbinle eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Şifa olsun. Kolaylıkla ve keyifle olsun.